Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size Jabir Restoran'da çalıştığım vakit oradaki sevgili Ahmet Ustam'dan öğrendiğim restoran usulü köfte yapacağım. Arkadaşlar, restoran, lokantalarda yapılan köfteler bizim evde yaptığımızdan biraz daha farklı. Aslında daha kolay ve daha güzel. Bunun püf noktalarını size göstermek istiyorum. Şimdi onun için önce bir yarım kilo yarım yağlı döş kıymam var. Çok yağlı değil. Ama hiç yağsız da değil. Çünkü köftenin bir defa kurumaması, ufalıp küçülmemesi için kıymanın içerisinde yağ olması gerekiyor. Ve hatta onu daha lezzetle destekleyeceğimiz böyle bir 500 gram kıymama 50 gram kadar da kuyruk yağı koyacağım. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Şimdi bunları minnacık bir şekilde doğruyorum. Zaten içerisinde eriyecek ve elimizle de karıştırırken eriyecek. Dolayısıyla çok fazla kendimizi zorlamamıza gerek yok. Ama şöyle ufak ufak miniltelim. Bu köftenin tadına doyamazsınız arkadaşlar. Bu kuyruk yağı bambaşka bir lezzet verecek köftemize ve kıvam kazandıracak. Dışarıda restoranlarda yediğiniz köftenin birebir aynısı olacak. Genelde ev hanımları köftem tutmuyor, köftem güzel olmuyor diyor. İşte bunun püf noktası bu kuyruk yağının köftenin içerisine girmesi. Çünkü biz ev hanımları kuyruk yağını pek fazla kullanmıyoruz. Halbuki kasaplarımızda da çok rahatlıkla bulabileceğimiz lezzete lezzet katan bir madde kuyruk yağı. Dediğim gibi restoranlarda kuyruk yağı olmadan hiçbir şekilde kebap, Adana, Urfa, köfte yapılmaz. Lezzet katmak, kıvam katmak için bir miktar kuyruk yağı koyacağız. Daha püf noktalarımız var tabii. Minik minik dildikten sonra şöyle birkaç kere de üstünden satırla geçer gibi geçiyorum arkadaşlar. Kuyruk yağımın işi tamamdır. Bunu kıymamın üzerine ilave ediyorum. Çok ufak bir soğanım var arkadaşlar. Bu soğanımı rendeliyorum. Ayrı bir kaba rendeliyorum. Direkt kıymamızın üzerine rendelemeyelim. Lokanta köftelerinin çoğuna soğan girmez arkadaşlar ya da çok az konur. Ve mutlaka püf noktası olarak da soğanın suyu sıkılarak konur. Bazı köftelere soğanın kendi suyu, bazı köftelere de suyunu ayırıp rendelediğimiz posası konur. Şimdi ben ufak soğanımın yarısını koydum. Hepsini koymayacağım. 3 diş sarımsağım var. Onları da rendeliyorum. Genelde o çok lezzetli yediğimiz restoran köfteleri baharatıyla işte karabiber, kimyon ve en önemli lezzet sırrı bu kuyruk yağı. Bununla lezzetlendirilir arkadaşlar. Çok fazla soğan, sarımsak girmez. Şimdi dediğim gibi bu rendelediğim soğanımın suyunu sıkarak içine ilave ediyorum. Çok az, hemen çok fazla değil. Ekmek de çok konmaz. Çoğu köfteye, hatta Tekirdağ köftesine ekmek konmuyor mesela. Şimdi bir adet yumurtamı kıymamın üzerine kırdım. Sadece 3 kaşık galeta unu ilave ediyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı. 2 çay kaşığı kadar tuz koydum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyonumu ekliyorum. Bütün malzememiz bu arkadaşlar. Şimdi köftemi güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra da en az 1 saat buzdolabında dinlendireceğim. Bütün püf noktası bu ama muazzam lezzetli. Sanki dışarıdan almışsınız gibi, restoranda yiyormuşsunuz gibi güzel bir köfte çıkacak ortaya. Özellikle yapıyorum ama köftem tutmuyor, güzel olmuyor, sevilmiyor diyen hanımlara bu kadar kolay, hiç yemek yapmamış genç kızlarımız, bekar beylerimiz tüm bu püf noktalarına uyduğu takdirde inanın tam bir
restoran köftesi yapabilirsiniz. İnanılmaz övgüler alabilirsiniz gerçekten. Tabii burada önemli olan biraz daha köftemizi güzelce yoğurmak. Şimdi bu yağlarımızın böyle göründüğüne bakmayın. O çok güzel özdeşleşecek, pişerken de eriyecek ve lezzet katacak. Kıvamı harika oldu. Ben bir 2-3 dakika daha bu şekilde yoğurduktan sonra köftemi streç filme sarıp dolaba koyacağım. 1 saat bekleteceğim. Evet, köftem hazır. Şimdi en az 1 saat dinlenmek için buzdolabına gidiyor. Sizin vaktiniz var ise 2 saat yaparsanız çok daha lezzetli köfte olur arkadaşlar. Dinlensin. Birazdan görüşeceğiz. Evet, köftem 1 saat buzdolabında dinlendi. Şimdi streç filmimi açıyorum ve şekil vermeye başlayacağım. Yanıma bir kase soğuk su aldım. Şöyle göstereyim. Elime yapıştığı sürece suyla takviye yapacağım. Şöyle 1-2 kere daha yoğuruyorum. Nefis kokmuş bu arada. Sadece 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve sarımsak, yarım soğanla çok güzel bir koku almış. Evet, köftelerimize güzelce şekil veriyoruz arkadaşlar. Siz hangi şekli arzu ederseniz o şekle verebilirsiniz. Ben klasik şöyle parmaklarımla da biraz yayarak ve iz yaparak köfte şekli veriyorum. Bütün köftelerimi aynı bu şekilde şekillendireceğim. Birbirine eşit bir şekilde. Ve ocağıma geçip pişireceğim arkadaşlar. Göreceksiniz harika bir köfte olacak. Siz de mutlaka bu köfteyi evlerinizde deneyin. Ne kadar kolay ve çabuk hazırlandığını görüyorsunuz. Sadece bekleme süresi biraz fazla. O da her güzelin bir kusuru vardır. Evet. Köftelerime şekil verdim arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Şimdi tavamı ocağıma koydum. Buradaki önemli nokta da tavamın güzelce ısınması. Tavam ısındığı zaman köftelerimi koyacağım. Arkalı önlü güzelce pişireceğim. Bunun için de elinizi bir 3-5 saniye tavanın üzerinde tutun. Eğer sıcaklığı hissediyorsanız tavamız olmuş demektir. Bütün köftelerimi sırayla pişireceğim. Cızırtıların sesi geliyor mu bilmiyorum size. Bu arada yarım kilo kıyma ve yaklaşık 50 ile 70 gram kadar kuyruk yağından bu büyüklükte 20 adet köftem çıktı. Arkalı önlü güzelce pişireceğiz. Köftelerimizi sık sık çevirerek arkalı önlü güzelce pişirdik. Şimdi bu köftelerim hazır. Bunları alacağım. Bir sonraki postama atacağım. Evet, ikinci postamı biraz seyrek attım. Şimdi bu mis gibi yağında böyle biberlerim var. Bunlar da tam kebapçı usulü pişsin. Köftelerimizle beraber gayet güzel olacak. Evet arkadaşlar, nefis ızgara köftemiz hazır oldu. Çok kolay hazırladık gördüğünüz gibi. Çok da sulu sulu ve lezzetli oldu. Tam da restoranda, kebapçıda hazırlanacak şekilde biber ve domates eşliğinde yaptım arkadaşlar. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen yorumda yazarlarsa denediklerine dair çok sevinirim. Eğer bu video ile sizle karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki her paylaşacağımız videolarımız öncelikle size iletilsin.
Ve bu arada da oynatma listelerimde yüzlerce sizi bekleyen güzel tarif var. Mübarek Ramazan gelmek üzere. Ramazan'da çok işinize yarayacak çorbalar, salatalar, hamur işleri hem sahur hem iftar için ve tatlılar sizleri bekliyor. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.